Benim Ankara'da 92 gün kaçırıldıktan sonra kaldığım işkence merkezi 80 yıl önce Naziler tarafından kullanılmış bu Gestapo hapishanesini birebir hatırlatıyor. Sürekli aslında gözlerim kapalı ve kafamda bir çuval halinde beni tutmaya çalıştılar. Bir şey görmemem, hiçbir şeye orayla ilgili şahit olmamama özel gayret ettiler ama istisnai de olsa bazı zamanlarda gözümü açtıkları zaman gördüğüm şeyler vardı. Aynen böyle yan yana dizilmiş 5-6 tane, karşıda 2-3 tane hücreler vardı. Beni buraya getirdiler. İlk kaçırıldığım andan yarım saat sonra ben buraya getirildim. Üzerimdeki her şeyi çıkarttı, soyundurdular. Kendileri bana bir elbise verdi, pijama, eşofman. Onları giydim. Tabii elim ayağım titriyor. Heyecanlıyım. Nereye geldim? Ne oluyor? Kim bunlar? Polis değil, jandarma değil, resmi bir şey değil. Güpegündüz sokaktan alıp getirdiler sizi. Aynen. Karabalık bir meydanda bankaların, kameraların, insanların olduğu yerden Ankara'da, başkentte alıp, hatta MOBESE kameraları var. 15-20 metre ötemizde. Aldılar. Öyle hiç utanmadan, sıkılmadan, eşkıya gibi getirildim. 30 dakika sürdü yaklaşık o yolculuk. Bir transporter aracın içerisinde. Orada da işkence, yumruk, vurma, ağzım, burnum, her tarafım. Çünkü bir refleks olarak kurtulmaya çalışıyorum. Acaba bir fırsat bulur kaçabilir miyim? Tabii onlar 3-4 kişiler sayabildiğim kadarıyla. Seslerden anladığım kadarıyla. Karnıma, suratıma, diz, yumruk vurdular. Oraya getirdiler. Sonra üstümü soyundurduktan sonra beni bir hücrenin içerisine, aynen böyle bir hücrenin içerisine getirdiler. İçeri attılar. Tabii bana talimatlar veriyorlar. Bundan sonra... Sizi nasıl attılar? O an ne yaşadınız? Eliniz, gözünüz, kolunuz bağlı. Ellerimde kelepçe, suratımda bandaj var ve üstünde çuval var. Hani hiçbir şey görmeyeyim diye çok gayret ediliyor. İçeri atıldıktan sonra bana talimatları verdi. Biz kapıyı yumrukladığımız zaman sırtını yere eğileceksin, sırtını döneceksin, kafanı yere eğeceksin. Arkadan sonra gelip beni kaldırıyorlar. Gene suratım, her tarafım kapalı şekilde o yan yana dizilmiş hücrelerin hemen biraz ilerisinde, 10-15 metre ötesinde sorgu odaları var. İşkence merkezi, işkence odaları var. Tıpkı burası gibi miydi? Aynen burası gibi, evet. Yani zaten yıllar geçmiş ama herhalde birbirlerinden ilham alıyor bu zalimler. Mantık hep aynı. İşkence odaları. Özel dizayn edilmiş işkence aparatları. Mesela duvarlarda halkalar vardı. Duvarda halkalar vardı. İnsanları böyle buraya zincirleyip öyle tutmak için. Tabii işkence onların işi. Profesyonel bir ekip. Elektroşok, işte bir takım, özür dilerim, seks aletleriyle tehdit. İnsanın neden rahatsız olacağını iyi biliyorlar. Her şeyle deniyorlar. Kabadayak, işte falaka, askı, açlık, susuzluk. Benim kaldığım hücrenin yalnız burada bir farkı vardı. Onu da söylemek istiyorum. Burada bir pencere var. Fakat benim kaldığım yerde 92 gün boyunca tutulduğum yerde bir pencere yoktu. Bir ışık yoktu. Işık, yani dışarıdan gelen bir ışık yoktu. Sadece yukarıda bir kamera, ses cihazı içeridekiyle iletişim kurmak için. Bir havalandırma cihazı vardı. Sürekli bir uğultu. Bir noktadan sonra o da zaten işkence aletine dönüşüyor. Çıldırıyorsunuz sesten. Ve çıplak ayakla saydığımda şöyle 6 ayak boyuyla ve 9. Yani yaklaşık benim hesabıma göre 3 metrekare. Duvarlar, içerideki kişinin sesi dışarıya gitmesin, dışarıdaki sesler içeriye gelmesin diye yalıtım amaçlı bir. İkincisi belki de içerideki kişi kendini öldürmesin diye. Çünkü işkenceler artık öyle boyutta ki kişi yaşamaktan artık ümidini kesiyor. Yaşamasam ölsem daha iyi. Bundan bir önce kurtulsam daha iyi. Tabii benim o işkencelere dayanmam, işkenceler karşısında onların istediği insan tipine girmemem için bir şekilde direnmem gerekiyordu. Onlar beni kendilerinin istediği formata çevirmeye, evirmeye çalışıyorlardı. Ama benim de öyle olmamam lazımdı.
kendimi ayakta tutabilecek argümanlar bulmam lazımdı. Yani geldiğim andan beri o 92 günü tekrar yaşıyorum. Neden yani? Neden? Neden beni buraya getirdiniz yani? Ben ne yaptım? Ben bir avukatım. Öğretim görevlisiyim. 3 çocuk babasıyım. Hiçbir suç işlemedim, işlemem de, işletemezler de. Hiç kimseye bir haksızlık yaptığımı bilerek bilmiyorum. Bilsem zaten 50 defa özür dilerim. Ama yapmadım. Suç zaten işlemedim. Ben neden buraya geldim? Şoktayım yani. Ya benim burada ne işim var? Benim değil yani. Bir insanın burada ne işi var? Şimdi burası bir insanın kalacağı yer midir yani? O işkence merkezi bir hangar gibi bir yer olduğu için ben hücremdeyken bile orada birine işkence yapıyorlar. Artık lakatından job mu sokuyorlar? Nasıl işkence ediyorlarsa o insanların o çığlıkları, o bağırmaları, o ağlamaları, o böğürmeleri kulağımdan o sesler gitmiyor. Yani ben hücremdeyim. Onlar orada işkence görüyor. Bir şey yapamıyorum. Duyuyorum. Aynısını biraz sonra bana da yapacaklar. Yaptılar. Herkes birbirinin acısını duyuyor, sesini duyuyor fakat bir şey yapamıyor. Evet. Bunu yapanlar bana ne diyorlardı? Burası ne var ne yok bir yer. Seni burada üzerine beton dökeriz, ölünü de bulamazlar. Artık insan şunu ister hale geliyor. Ya bunlar beni herhalde öldürecekler ama keşke cesedimi ortalık bir yere assalar da benim çocuklarım, ailem bir gün çıkar gelir ümidini taşıyarak yaşamasınlar. Acaba cesedimi orta bir yere atarlar mı? Yani hiç olmazsa cesedim bulunsun. Böyle bir yerde kalıyorum ben. Hafızamı yitirmemem lazım. Küçücük bir peçete parçasını, işte şu kadar bir peçete parçasını saklayarak işte kaldığım yatağın kendime göre yani bir köşesine burası pazartesi, burası salı, burası çarşamba, 9 Mayıs 2017'de kaçırdılar. O günden sonra her gün biyolojik saatime göre tabii yani gün, saat, pencere, gün battı, gün doğdu, güneş hiçbir şey bilmiyorum. Kaç gündür buradayım ben? 75 gündür buradayım. Kaç gün daha kalacağımı bilmiyorum. Yani ben 92 gün kaldım ama 92 gün kalacağım belli değildi. Belki bu 1000 gün sürecek. Yıllar sürecek. Belki hiç ben buradan çıkamayacağım. Hiç öyle yani yarın öbür gün böyle bir beklentim yok. Bilmiyorum. O yüzden sadece bir gün olarak düşündüm hayatı. Benim bugün aklımı oynatmamam, bugün ayakta kalmam lazım. Dışarıda neler oluyor bilmiyorum. Ama eşime çok küfür ediyorlardı. Senin karın rahat durmuyor. Senin kadın şöyle diyorsun. Demek ki herhalde eşim dışarıda bunları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Medyada bu mevzu dillendiriliyor olabilir. Yargı makamlarına, emniyet makamlarına benimle ilgili nerede benim eşim diye soruyor olabilir ki gerçekten de daha sonra hani eşimle bir araya geldiğimiz zaman sordum. Mesela aynen öyle yani. Eşim Türkiye'de iş hukuk yollarının tamamını, bütün müracaat edilebilecek makamlara benim eşim nerede? Benim eşimi bulun. Şu dakikada şuradaydı. O da Ankara'nın göbeğinde. Bu insan nerede? Eşim uluslararası hukuk makamlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu mevzu taşındı. Tabii burada söylemem gerekir. Yani uluslararası insan hakları örgütlerinin çok büyük gayreti oldu, emeği oldu. Onların gerçekten başarısı diyebiliriz yani. Medyanın başarısı diyebiliriz. Bu mevzuyu bir tweetle olsun konuşan, yazan, çizen, bununla ilgili konuşan insanların başarısı diyebiliriz. Onlar bunu konuştukça onlar orada rahatsız oldular. Hiçbir an kendimi yalnız hissetmedim. Hani teşbihte hata olmasın ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında Mekke'den Medine'ye giderken o biliyorsunuz Seyir Sultanlığı'nda, Seyir mağarasında Hazreti Ebubekir'le beraber saklanıyorlar. Hazreti Ebubekir o müşriklerin ayaklarını görünce, onların geldiklerini görünce
endişeye kapılıyor. Ama Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ona dediği bir şey var. Ya Ebu Bekir, korkma. Allah bizimle beraber. Yani la tahaf ve la tahsen innallaha ma'ana. Ben hep o beni görüyor şu an. Yani şu an beni o görüyor. Mesela dua ediyorum değil mi? Hiç kimsenin beni duymasını istemiyorum. Sadece o duysun. Ben hani yani o anlar istenmez, o anlar özlenmez. Ama ben oradaki o yakınlığımı başka yerde yaşamadım. Çünkü Allah'tan başka yardımcınız yok. Onu orada çok güzel size göstermiş oluyorlar. Yani bir hayat tecrübesi. Allah'tan başka yardımcım yok. Allah'tan başka yardımcımız olmadı. Mesela bana su verdikleri zaman Allah istedi de verdi diyorum. Yani sanki bana su verdiler. Onların bir lütfuymuş gibi değil. Onlar öyle istiyorlar. Bu suyu sana biz verdik. Benim susuzum yani. Bir yudum suya ihtiyacım var. 20 kilo vermişim. Açım. Yani vücudumun direnci düşüyor. Yemek verdikleri zaman Allah gönderdi. Vermedikleri zaman Allah istemediyse vermez. Su verdikleri zaman Allah istedi de geldi. Su vermedikleri zaman Allah istedi. Hemen her şeyimi onunla, Cenab-ı Allah'la çözmeye çalıştım. Böyle sanki gözlerimi kapattığım zaman şu an sadece ailem değil, Türkiye'nin veya dünyanın her tarafında benimle aynı kaderi yaşayan, benimle aynı derdi paylaşan arkadaşlarım var. Onlar mutlaka üzülüyorlardır ve dua ediyorlardır. Yani sanki böyle onların da o duaları böyle bir nefes gibi bana geliyordu. Yani ben hep bu hisse yaşadım. 92 gün sonra, tabii o gün beni salacaklarını bilmiyorum. Gene her zamanki gibi kapı yumruklandı. Ben hücrenin içerisindeyim. Aynı şekilde arkamı döndüm. Böyle başımı yere eğdim. Sonra ayakkabılarımı yanıma koydular. Beni kaçırdıkları gün üzerimdeki kıyafetleri getirdiler. Gidiyorsun dediler. Tabii ben güvenemiyorum ya. Bunlar hain insanlar. Beni bırakacaklar mı? Yoksa şimdi beni infaz mı edecekler? Bilmiyorum. İkisi de olabilir. Gözlerimi bağladılar tekrar. Kafama bir çuval geçirdiler. Benim bütün işte elbiselerimi kaçırdıkları gün üzerimdeki bütün kıyafetlerimi bana verdiler. Onları giydim. Üzerimde 305 TL Türk lirası vardı. Onları bana sanki böyle hani emanet şeylerini teslim eder bir devlet dairesi protokolü içerisinde paramı verdiler. Üzerimdeki kimliğimi, her şeyimi bana teslim ettiler. Yani eksiksiz evraklarımı sana teslim ettik. Güle güle yani beni salıyorlar. Sonra gene aynı şekilde o transporter aracına bindirildim. 4,5 saat, 5 saat beni Ankara'da dolaştırdılar. Karşıyaka mezarlığının yanında bıraktılar. O mezarlıktan böyle zaten beni bıraktıktan sonra arkadan bağımı çözdü. Düz gideceksin. İleride direk var, arkamdan konuşuyor. Sola doğru döneceksin, arkana hiç bakmayacaksın. Arabanın yönü bu tarafa doğru. Ben o tarafa giderken onlar araca binip hemen karşılar. Hani onları görmeyeyim diye. Sonra indim arabadan, o tarafa doğru yürüyorum. Akşam ezanı okunmaya başladı böyle. O ezan okunuyor. Ondan sonra rüzgar tenime değiyor. İlk defa böyle bir tenime rüzgar değiyor. Öyle bir farklı bir huzur, öyle bir mutluluk. Yani gökyüzü, insanlar, başka araçlar, başka bir şey. 92 gün sonra ben hani ölmeye razı olmuşken sanki kabirden, mezardan çıkmışım gibi şöyle bir içimde bir neşe oluştu. Sonra berbere gittim. Tabii berberci bana bakıyor böyle biraz hali perişan. Kimsin, nesin, necisin, muhabbet etmek istiyor klasik. Ben sonra eşimi oradaki birinin telefonuyla eşimi aradım. Çünkü bilmiyorum eşim tutuklandı mı? O şu an evde mi, Ankara'da mı? Bilmiyorum. Bunu öğrenmek için, açıkçası bunu öğrenmek için eşimi aradım. Oradaki birinin telefonundan. Emine Hanım bir şey lazım mı dedim. Çok şaşırdı. Kimsiniz dedi. Emine Hanım benim dedim bir şey lazım mı? Gel dedi ki sen gel. Canım şaşırdı. Tabii bilmiyorum. Hani evdelermiş, iyilermiş.
Yani o an için tutuklu değil, herhangi bir kaçırılma vesaire onun başına öyle bir şey gelmediğini anladım. Hemen bir taksiye bindim, eve gittim. Ondan sonra yukarıdan bakıyorlarmış. Aşağıda karşıladılar zaten. O kızımın 92 gün önce okula bıraktığım kızımın şu anda burada aşağıda baba demesini hiç unutamıyorum. Sonra eşim bana bakıyor. Hani acaba aklını oynattı mı, durumu iyi mi diye herhalde anlamaya çalışıyor. Ben ona dedim ki Emine Hanım ben şu an aklım yerinde. Bir endişe yapma. Çoluğumu, çocuğumu, annemi, babamı gördükten sonra hemen yer değiştirdim, saklandım. Çocuklarım başka yere, ben başka yere gittim. Almanya'ya yani Türkiye'yi terk edene kadar Türkiye içerisinde saklandım. Bir gün ben buradan çıkarsam bu insanların bu yaptıklarının hesabını vermeleri gerekirse ben ne yapabilirim? Bugün bunun için bu Gestapo hapishanesindeyim. Yani bir daha bunları yaşamak benim için güzel bir şey değil. Ama onlar bunları nasıl yaptılarsa utanmadan benim de direnerek bugün bunları yapmam gerekiyor, konuşmam gerekiyor. O gün de bazı şeyleri aklımda tutmam gerekiyor. Bu işkenceyi yapanların, bu tezgahı kuranların utanmadan, sıkılmadan bir de devlet adına güya bunları yapıyor olduklarını iddia edenlerin çocukları isimlerini değiştirecekler. Soy isimlerini değiştirecekler. O isimlerle anılmak istemeyecekler, utanacaklar normal olarak. Ve bunlar mutlaka yargılanacaklar. Mutlaka yargılanacaklar. 5 yıl sonra mı, 1 yıl sonra mı? Şimdi onlar muktedirler. Hiç öyle bir şeyi akıllarına getirmiyorlar ama bakın hep böyle olmuştur. Yaşarlarsa eğer yaşları kaç olursa olsun bu suçlardan dolayı yargılanacaklar. Ben onların aynı şekilde böyle işkence görecekler, yaptıklarını bulacaklar, onlardan intikam alacağım, yaptıklarının fazlası, hayır öyle bir şey değil. Ben intikam peşinde değilim, ben adalet peşindeyim.